Deniz seviyesinden tam 2150 metre yükseklikte, Anadolu'nun kalbinde, medeniyetin bittiği ve gökyüzünün başladığı o keskin çizgideyiz. Burası Nemrut. Bir insanın tanrı olma tutkusunu taşa kazınmış olan en uç hali. Çoğu ziyaretçi buraya sadece gün doğumunu izlemek için gelir. Ancak biz, güneşin giremediği o karanlık dehlizlere, taş tömülüsün kalbindeki sessizliğe kulak vereceğiz. Hiçbir teknolojik cihazın tam olarak çözemediği aslanlı horoskopun, bir tahtın altında gizlenen Zeus oromastesi ile ilgili olan bağın sırrını çözerken, 2000 yıldır uykuda olan bir vasiyeti uyandıracağız. Milattan önce 1. yüzyılda Fırat'ın vadileriyle Toros Dağları arası gibi stratejik bir konumda gizemli bir krallık yükseldi. Komagene. Bu coğrafya Roma ile Part dünyası arasında bir tampon ve aynı zamanda köprü görevi görmüştür. Tüm ihtişamıyla günümüze kadar dimdik ayakta duran bu kompleks yapı ise siyasi stratejinin üstüne kurulmuş bir meşrutiyet projesi gibi görülmektedir. Bu projenin başrolünde ise 1. Antikos Theos vardır. Antikos'un Nemrut zirvesine inşa ettirdiği kompleks, akademik literatürde hieretizyon yani kutsal mezar alanı olarak tanımlanır. Nemrut sadece göz alıcı devasa başlardan oluşan heykellerin konduğu yer değil, metinlerden oluşan bir ayinin kurgulanarak görsel şölene döküldüğü bir sahnedir. Nemrut Dağı hakkında konuşurken netleştirilmesi gereken ilk şey şudur. Burası gizli tutulduğu için bilinmeyen ve anlaşılmayan bir yer değil, korunması gerektiğinden dolayı aşamalı biçimde yönetilen bir alan. Nemrut Dağı tümülüsü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve Türkiye'de de 1. derece arkeolojik sit statüsüyle korunur. Ayrıca buranın korunması 2863 sayılı yasa ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gibi güçlü mevzuatlarla destekleniyor. Yani bu şu demek, rastgele kazı ve kontrolsüz müdahale yapılamaz. Alanın korunması öncelikli olmasına rağmen ziyaretçilere açıktır. Yasak kelimesi genelde yanlış anlaşılıyor. Ziyaretçi alanı, teraslar ve yürüyüş rotaları açıktır. Fakat tümülüsün gövdesi gibi kritik bölümlerde taşların stabilitesi ve kültürel doku nedeniyle delme, kazma, müdahale gibi eylemler sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla gizli bölümler ve tünel yapıları gibi iddialar konuşulsa bile bilim dünyası kanıt bulmayı bekler ve bugüne kadar kesin tünel veya gizli bölüm gösteren bir sonuca henüz rastlanılmadı. Ama var olduğuna da dair oldukça güçlü teoriler mevcut. Bilimsel yaklaşımın farkı bu noktada ortaya çıkar. Olabilir demek kolaydır ama oldu diyebilmek için yapılan ölçüm ve araştırmaların sonuç, kayıt ve doğrulanabilir sabit veriler üretmesi gerekir. Bu yüzden araştırmalar çoğu zaman tahribatsız, yıkımsız ve zarar vermeyen yöntemlere odaklanır. Yüzeyin belgelenmesi, fotogrametri, jeofizik taramalar, mikrotopografi, taşların konumlandırılmasını izleme gibi. Bu yüzden Nemrut'un altında ne var sorusu, heyecan arama veya macera amaçlı kurulmuş bir cümle değil, koruma bilimiyle birlikte yola çıkmış bir sorudur. Zeus Oromastes adı, Komagene'nin temel ideolojisini tek bir satırda özetler. Zeus, Helenistik dünyanın en üst otoritesidir. Yani Helenistik tanrıların en yücesi. Oromastes, İran geleneğinde Ahura Mazda yani bir bakıma Zeus ile örtüşmektedir. Fars mitolojisinde kötülük tanrısı Ehrim'le sürekli savaş halinde olan bir tanrıdır. Buradaki kritik nokta ise şu. Bu birleşim iki ayrı kült değil, düzen ve istikrarda tek bir üst yönetim olmalı iddiası veya baskısıdır. Yani Komagene, coğrafi olarak nasıl Roma ile Part arasında bir geçiş alanıysa, ideolojik olarak da iki büyük dünyanın meşrutiyet dilini tek bir zirvede birleştirmeye çalışır. Farklı geleneklerin siyasi ve dini bir program içinde aynı sahnede buluşturulması. Bu, modern akademik dilde sinkretizm diye anılır. İran Ansiklopedisi gibi kaynaklarda Nemrut yazıtlarında Zeus Oromastes'in göksel tahtı gibi İrani kavramlarla bağlantılı temalara dikkat çeker. Nemrut'ta görülen örneklerde ise bunun sadece yorum veya bir görüşten ibaret olmadığı görünüyor. Çünkü Nemrut'un uzunca yazılan ayin metinlerinde tanrılardan açıkça sırasıyla bahseder ve ayrıca Zeus Oromastes ise başlık olarak ayrı bir bölümde yer alıyor. Kısacası Zeus Oromastes burada bir tanrı heykeli değil, kralın meşrutiyetini ve hakimiyetini taşıyan merkezi bir figürdür. İşte bu yüzden Nemrut'taki tüm heykellere sadece maharet ile yapılmış göz alıcı heykeller demek yanlış olur. Heykeller, yazıtlar ve teras düzeni bir bütün halinde Antikos'un "ben kimim ve neden hükmediyorum" sorusuna cevap üretir. Tabii ki hal böyle olunca şu soruyu da sormak gerekiyor. Eğer Nemrut'un merkezinde Zeus Oromastes varsa neden Batı terasında bir aslanın üstünde gezegen isimleri kazınmış? Bir aslan ile Zeus Oromastes aynı sahnenin içine neden ve nasıl giriyor? Bu soru aslında önemli. Çünkü bizi efsaneden alıp bilgiye götürüyor. Cevap ilk halkada taşın üzerindeki yazıda saklı. Çünkü aslanlı horoskop yalnızca figür değil, tanımlanmış yani anlamı çözülen bir metinde taşıyor. Tartışma bu noktada "ben öyle hissediyorum ve öyle düşünüyorum" değil, metindeki yazı bunu söylüyor sonucunu doğuruyor. Aslanlı horoskopa ait bilimsel açıdan çözülen ve kanıt olarak gözler önünde duran en sağlam veriyi aktarmak gerekirse, kabartmanın üzerinde gezegenler isimleriyle etiketlenmiş ve her biri bir tanrıya ithafen yapılmıştır. Buradaki iki şey çok kritik. Birincisi, kabartma süs olsun diye değil, göksel ve dini bir tanımlama için yapılmıştır. Çünkü yapılan çizimler ve betimlemeler birer tanrısal kimlik üzerinden isimlendiriliyor. İkincisi ise Jüpiter doğrudan Zeus ile ilişkilendirilir.
Ve Nemrut'taki Zeus öyle sıradan yapılan bir iş değildir. Zeus Oromastes'tir. İşte aradaki bağın en sağlam halkası burada ortaya çıkıyor. Horoskop metin üzerinden Tanrı Zeus'a, Nemrut'un merkezi ise Zeus Oromastes'e bağlanır. Bu şifreli bir yapı gibi efsanevi iddialara uzak bir durumdur. Daha çok epigrafik bir bağlantıdır. Bir de şunu ekleyelim. Bu kabartma genellikle aslan, yıldızlar, hilal, 3 gezegen rozeti gibi unsurlarla birlikte değerlendirilir. Yani sahne sadece tırnak içinde ünlü isimlerden oluşan bir listeden ibaret değil. Aynı zamanda göksel düzen, yani gezegenlerin yerlerini zaman döngüsüne göre resmeden bir kompozisyondur. Buradaki düzen fikri Komagene'nin siyasi düzen fikriyle aynı yere çıkar. Meşrutiyet, yönetimdeki onaylar ve alınacak aksiyonlar gökten gelen kararlardan sonra onay alınıyormuş gibi anlaşılmaktadır. Araştırmacılar bu sahneyi çoğunlukla arkeastronomi bağlamında tartışır. Yani buradaki konu bir anıtın gökyüzünden referanslar taşıyıp taşımadığıdır. Abartmadan bilimsel dürüstlükle anlatmak gerekirse aslanlı horoskopun ne anlama geldiğine dair kesin ve tek bir sonuca bağlanan net bir fikir yoktur. Öneri ve düşünceler bazen birbirinden farklı zamanlara da tarihlenmiş, aynı zamanda birbirinden farklı şekillerde yorumlarda olmuştur. Hatta yapılan bazı çalışmalar daha önce önerilen tarihlere alternatif olarak yeni tarihleme yapılmalı teklifleri de getirmiştir. Peki tek bir tarih üzerinden yorumlamak neden bu kadar zor? Çünkü yorumlanan metinlerde gökyüzünü temsil eden cisimler, yıldız dizilimi, sembollerin anlamı, dönemin astronomi bilgisi ve kabartmanın anlatım amacı gibi birçok katman devreye girer. Belki bir sahne bazen belirli bir günü işaret ediyor olabilir. Belki de bazen göksel düzeni simgesel olarak anlatıyordu. Yani buradaki doğru yaklaşım tonu aslında açıklanan ve varsayılan tarihler her zaman kesin net tarihler olmayabilir. Ama gelinen şu noktada oldukça güçlü iki bilgi var. Gezegen isimleri, tanrı eşleşmesi bunlar tartışmasız birer doğrulanmış veri. Kabartmanın Nemrut'taki tanrısal düzen ile ilişkisi tesadüf olmayacak kadar tutarlıdır. Buradaki her sembol kompleksin ideolojisine hizmet eder. Bazı ikonolojik çalışmalar aslan figürünün Orta Doğu'da çok uzun bir süre güç, krallık, koruma gibi anlamlar taşıdığına işaret eder. Ve Nemrut'taki aslanın da bu politik sembolizmle okunabileceğini tartışır. Zeus Oromastes, Nemrut'taki en yüksek otorite figürü olduğu için göksel düzeni temsil eden sahnenin Zeus'a bağlanması kompleksin ana fikriyle uyumludur. Yani aslan, muhtemelen iktidarın göksel meşrutiyetini görselleştiren bir semboldür. Ve bu, Komagene'nin konumuyla da uyumlu. Sınırda duran bir krallığın ben burada sadece güçle değil, kozmik düzenle de meşruyum demesi, dönemin propaganda dili içinde anlaşılır bir hamledir. Nemrut'un modern dünyada kayıt altına alınması 1881'de bölgeyi raporlayan isimlerle başlar. Bilimsel dikkat ise alana Alman ekipler ve farklı araştırmacılar sayesinde açılanmıştır. Aslanlı horoskopun keşfi ve ardından yapılan incelemeler bu dönemde hız kazanmıştır. Günümüzde pek çok sayıdaki akademik çevre kabartmayı ikonoloji ve arkeastronomi bağlamında tartışmaktadır. Nemrut söylentiyle değil, belgeler ve kanıtlar ile yüceltilmiştir. Bu şu demektir: yazıtların kopyalanması, haritalama, heykel blokların konumlarının kayıt altına alınması, terasların düzeninin analiz edilmesi ve koruma çalışmalarının raporlanması demek. Çünkü Nemrut'un verdiği mesaj en çok da yazıtlarında saklıdır. Antikos, kendi ayin programını ve kutsal alanın nasıl işlemesi gerektiğini uzun metinlerle tarif ediyor. Bu metinlerde çerçeveler halinde heykellerin ne anlama geldiği de gösterilmiştir. Şimdi bütün parçaları birleştirelim. Nemrut'un bu göz alıcı sahnesinde Zeus Oromastes ayrı başlık ve ana figürdür. Aslanlı horoskopta ise kabartma Jüpiter'i Zeus diye adlandırır. İkisi aynı zirvede, aynı kutsal kompleksin parçalarıdır. Yani burası birbirinden bağımsız heykellerden oluşan bir kralın oyun parkı değil, tek program ve tek bir sahneden oluşan antik bir gizem. Buradan çıkardığımız en sağlam sonuç şu: Aslanlı horoskop Nemrut'taki göksel düzen anlatısını Zeus'a bağlıyor. Nemrut'taki Zeus ise Antikos'un ideolojisinde Zeus Oromastes olarak sahnenin merkezinde durur. Bu kanıtlı bir bağdır. Dios kelimesi ve Zeus Oromastes ayin veya ritüel metnidir. Bu noktadan sonra buranın yapısında tünel veya gizli bölümler var mı yok mu sorusu buradaki gizemin başlıca sorusu olmadığını gösterir. Çünkü asıl güçlü hikaye taşların içindeki gizemli boşluklarda değil, taşın üstünde kral için yazılmış antik programdadır. Bir kralın sınır hattında kendi devletini kozmik düzene yaslayarak meşrulaştırma denemesi. Nemrut Dağı bize bir şey söylüyor. Bilim sadece ileriye gitmek değil, bazen geçmişin bilgeliğine de yetişmeye çalışmaktır. Bugün muon tomografisi dediğimiz teknolojiyle daha tek bir çivi çakılmadan içini görmeye hazırlanıyoruz. Belki de o zaman Zeus Oromastes'in altındaki o galerilerde ne saklandığını göreceğiz. Nemrut bir mezardan fazlası, insanın ölümsüzlük arayışının yıldızlarla yazılmış kanıtı. Antikos'un vasiyeti hala geçerli. Kim ki bu kutsal alanı kirletirse tanrıların gazabı üzerine olsun. Bu sırrın çözülmemesi belki de bizim iyiliğimiz içindir. Bu konu hakkında sizin teoriniz ne? Tünellerde ve bölmelerde henüz bulunmak istenmeyen ne saklanıyor? Yorumlarda bu devasa gizemi tartışmaya devam edelim.
Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.